Bu kadar yeterli. Şöyle çok az da bir pul biber koyacağım. Bu çok acı olmasın ama lezzeti olsun. Dostlar yeni yaptım bunu. Elimde yaptım. Kendi yaptığım biber. Bakın şöyle azıcık koyacağım. Bu kadar yeterli. Çünkü çok acı. Şimdi güzelce bir karıştırarak harmanlayacağız iyicene. Bak hamurumuz da konuşuyor maşallah. Bugün size harika bir bazlama yapacağım. Beyaz lahanamız var. 3 tane patatesimiz var. Havucumuz var. Maydanozumuz var. Yine 3 tane yumurtamız var. Şekerimiz var. Tuzumuz var. Mayamız var. Sütümüz ve sıcak suyumuz var. Öncelikle ne yapıyoruz? Şu güzelce sıcak suyumuzu koyuyoruz kabımıza. Üzerine de bir bardak sütümüzü koyuyoruz. Şöyle. Sonra bakın yeteri kadar tuzunu koyuyoruz. Bir kaşık. Şöyle. Bir gün çok ünlü bir kadın olacaksın. Çok ünlü olmak istemiyorum ben. Reklam filmlerinde oynayacaksın. Ağzımın tadıyla yemek yiyip yemek yapmak istiyorum. Şimdi de mayamızı da koyuyoruz dostlar. Sonra yumurtalarımızı da kırıyoruz. Şöyle. Çay içiyorum diye yağı içecektim. Sevgili dostlar, kaç gündür griptim. Onun için sizlere yemek yapamadım. Kusuruma bakmayın. Bugün biraz daha kendimi iyi hissediyorum. Şimdi bunu da kırdım, elimi yıkayıp geleceğim dostlar. O zaman tekrardan devam ederiz. Sevgili dostlar, önce şöyle güzelce bir çırpalım. Çırpmayı da beceremez olmuşum. Sevgili dostlar, İstanbul'daki Gönül kardeşime teşekkür ediyorum. Bakın bana harika güzel ciciler yapmış. Çok mutlu oldum. Allah da onu mutlu etsin inşallah. Bana çok da yaptı. Gitti. Dış sese de yaptı. Evet. Teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun diyorum. Sevgili dostlar, biz her şeyi saydık da unsuz olmuyor bu maalesef. Onu da Dursun'a söyledik. Benim zekamı bile almışsın aklımdan kadın. Ay. Kız orada durana kadar onun çaresine bak. O zaman çekimi gel kendin yap anne. Çekimi ben yap, sen yap, onu ben. Bakın sevgili dostlar, bir bardak koydum. Ne koydun? Un. Ay kala. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir şeyse. Getireyim mi un? Getir kızım. Ne konuşması? Onu çevireceksin ya. Ha. Sevgili dostlar, 3 bardak un koydum. Bakacağım iyice karıştırdıktan sonra. Bu kıvamı güzel oldu. Şimdi yağını da ekleyeceğiz. Bir tık daha karıştıracağız. Tamam. Bakın dostlar, hamurumuz hazır. Şimdi bunun ağzını güzelce streçle kapatalım. Bu mayalanmaya kalsın. Şimdi sıra geldi maydanozlarımızı doğramaya. Mümkün olduğu kadar ince kıyalım dostlar. Bütün takipçilerime teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Ama Ayşe Ünal kardeşime de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ankara'ya selamlar. O güzel yorumlarına, o güzel özveriyle yazılarına. Allah ondan razı olsun inşallah. Allah cümlemizden razı olsun ama ondan daha çok razı olsun inşallah. Geçen gün ülkeleri saydık ya, biz Fransa'yı saymamışız. Evet. Bakın dostlar. Yumuşamış. Ama ki daha sıcak.
Soğuk suyla geçirelim mi biraz? Hayır, şöyle iyicene sıkacağız. Hmm. Suyunu şöyle koyalım. Suyunu süzelim, öyle şeylerim, yoksa elim yanacak. Bu kadar yeterli. Şöyle çok az da bir pul biber koyacağım. Bu çok acı olmasın ama lezzeti olsun. Dostlar, yeni yaptım bunu, elimde yaptım. Kendi yaptığım biber. Bakın şöyle azıcık koyacağım. Bu kadar yeterli çünkü çok acı. Şimdi güzelce bir karıştırarak harmanlayacağız iyicene. Bak, hamurumuz da konuşuyor maşallah. Şimdi ocağımızın altını yakalım. Kızım, şu yağı bir kaseye koyalım. Şöyle tavamızı birazcık yağlıyoruz. Hani öyle çok harıl harıl yağ olsun istemiyoruz. Ve şimdi Bence karnabahar böreği. karnabaharı nereden çıkarttık? Hayal ürünü. Yine aklım başka bir yerde kalmış. Sen bize hiç karnabahar kızartması yapmadın. Bu sene. Daha mevsimi yeni geliyor Dilek. Tamam peki. Lahana böreği ha. Şimdi aklıma geldi. Neyse hadi görüşürüz anne. Daha oynayacaktık. Gezdire gezdire tavayı pişireceksin değil mi anne? Evet. Kısık ateşte mümkün olduğu kadar kısık ateşte pişireceğiz. Kapağımızı böyle yağlıyorum ki yapışmasın diye. Bir de altını güzel kızarsın diye. Şimdi de şöyle yapıyorum ve şöyle çeviriyorum. Oo, bakın harika pişmiş. Şimdi hemen şöyle tabanına birazcık yağ gezdiriyorum. Çok yağlı olsun istemiyorum dostlar. Mümkün olduğu kadar kısık ateşte. Harika, ama gerçekten çok harika bir sabah kahvaltılarına, misafirlerimize. Ay ben heyecanlandım. Niye? Diyetimi bozup ondan bir dilim yemek istiyorum. Allah Allah. Dur bakayım, iyice de bir kızartalım ondan sonra. Ben Uruguay'a taktım. Afrika. En çok izleyici. Afrika'ya selamlar. Afrika'ya, bütün dünyaya selam. Herkesten Allah razı olsun. Bazı dostlar yazıyorlar ki İsa seni kutsasın yazıyorlar. Teşekkür ediyorum. İsa da peygamberimiz. Bizim peygamberimiz de inandığı için ben de inanıyorum peygamber olduğuna. İnşallah herkesin dini herkese güzel olsun. Amin. Bakın dostlar, bunu çevireceğim ama ötekileri çevirmeyeceğim. Sadece bunu siz altının da nasıl piştiğini göresiniz diye.
Bakın altı da çok harika ve güzel pişti. İçini de çekti. Şimdi de tavamızı tekrar ne yapıyorum? Yağlıyorum şöyle birazcık. Ve devam ediyoruz. Ve devam ediyorum yapmaya. Bakın dostlar, şimdi bir deniyoruz bakalım. Hop. İnşallah pişmiştir. Evet, pişmiş. Hadi. Hop. Altına yağ sürmediğim için şöyle kenarlarına koyduğumda altına da gidecektir dostlar. Dostlar çok güzel kabarıyor, bakın. Nasıl putur putur. Harika kabarıyorlar. Bakın. Piştiğini nasıl anlayayım anne? Bakın dostlar, şöyle göz göz nasıl içini çektiğinde böyle göz göz deliniyor bakın. O zaman delik altı, delik oluyor. Evet. O zaman altı pişmiş oluyor. Bakın güzel güzel fısır fısır kaynayarak, kabararak pişmeye devam ediyor. Evet, gerçekten her tarafında delik delik oldu. Evet. Ki biz de ne Kabarık yapacağız? şişiyor da. Piştiğini anlayacağız. Yoksa bu kadar kalın koymuyoruz. Harika görünüyor ama diyetimi bozmak zorunda kalacağım. Üzücü. Dostlar, bunu havaya atmayı çok isterdim ama kolum ağrıyor. Maalesef o şovu yakalayamayacağımız. Oklavalarda gösteririz. Oklavalarda var. Şuraya yapıştığı için çok terledi. Evet, terledi, sıcak dayanmıştı. Bakın dostlar, bunun altında göstereceğim. Yani altını üstünü tam eşit kızartıyoruz. Siz de öyle yaparsanız sevinirim. Bakın. Soğuduğunda harika olacak. Şimdi sıra geldi. En son. Dostlar, isteyen böyle küçük de yapabilir. Bakın harika da pişti. Şimdi aslında çok sıcak dostlar. Birazcık soğuyunca kesmemiz gerekiyor. Şu kenarları evdeki canavarlar yedi. Evet. Benim kuzucuklarım yedi. Ne canavar diyorum benim çocuklarıma. Bakın dostlar, yine de sizin için kesmeye çalışıyorum. Çünkü biraz soğuyarsa daha güzel olacaktır. Bakın içi de gayet güzel pişmiş. Çok sıcak. Alamadım. Sıcak kızım. Kaçırıp yiyecektim. Bakın dostlar, içi gayet güzel pişti. Bakın bir tane de alttan alayım. Şöyle, bu soğuk, bak bunu gönül rahatlığıyla alabiliriz. Bakın bölüyorum ve harika pişmiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun.
Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Birisi bitti.